Sevgili dostlar, ne yaptık? Karışık turşular yaptık. Ondan kalan lahanamızın üst yapraklarını bakın böyle güzel güzel ayırdık. Bunlardan turşu Lahana yaprakları. olmayacaktı. Evet. Bundan şimdi size harika bir fırında sarma yapacağım. Lahana sarması. Bakın yeşil yapraklarını ne yapmadık? Hiç ziyan etmedik. Hepsini aldık, ayırdık ve güzel güzel gerçekten mükemmel bir fırında lahana sarması saracağız. Şimdi malzememiz küçük boy 5 tane havucumuz var. 2 tane yeşil biberimiz var. 3 tane kapya biberimiz var. Domatesimiz var. e, kırmızı biberimiz var. Pul biberimiz var. Tuzumuz, karabiberimiz ve sumak ekşimiz var. Bir bardak. Kara reyhanımız var. Evet, kara reyhanımız var. Tabi görünmeyen yerinde. Bir bardak zeytinyağımız var. Salçamız var. Salçamızı biber salçasıyla domates salçası karışık olarak koydum. Şöyle 4 bardakta pirincimiz var. Burada da isteyen kullanabilir, isteyen kullanmaz. Biz seviyoruz. Nar eşkimiz var. Soğanımız var, maydanozumuz var, nanemiz var. Şimdi Ve lahanamız var. evet, lahanamızı söyledik. Dostlar şimdi biz her şeyimizi yıkadık, hazırladık. Şimdi ne yapacağız? Doğramaya geçeceğiz. Allah izin verirse güzel güzel size her şeyi göstereceğim. Şöyle malzemelerimizi kenara alıyoruz. Doğrama işlemine başlıyoruz. Doğrama işlemine başlıyoruz dostlar. Ya Allah ya Bismillah. Dostlar böyle jülyen jülyen havuçlarımızı doğruyorum. Soğanlarımızı da salata yapar gibi, soğan salatası yapar gibi halka halka değil de kare aydede şeklinde incecik doğradım bakın. Şimdi bunu sarmamızın altına yatak yapacağım. Onun için doğruyorum. Size aşama aşama hepsini göstereceğim dostlar. Biberlerimizi de bu şekilde doğradım. Ve şimdi yapraklarımızı haşlamaya geçiyoruz. Şimdi bu şekilde yapraklarımızı koyuyorum. Doldurabilirsin üstünü. Ve yapraklarımız. Bizim tenceremiz büyük. Siz daha küçük tencerenizde varsa biraz daha zorlanabilirsiniz ama bizim tenceremiz büyük olduğu için biz zorlanmayacağız. Şimdi alttan bana bir tane kefir verir misin kızım? Tamam. Yana azıcık tahta kaşık. Dostlar biz kalabalık aile olduğumuz için bu kadar çok yapıyoruz. Siz mesela iki kişiyseniz eğer 2 yapraktan yapabilirsiniz. Yani illa bu kadar çok malzeme kullanmak zorunda değilsiniz. Çünkü niye? Herkes kendine göre. Mesela ben tek başıma olsam 2 yaprak bana 2 gün yeter. Bana kalsa ben hiç yapıp yemem. Ama gerçekten aileniz kalabalıksa gerçekten büyük bir zevkle yeniyor dostlar. Ben canım isteyip de 2 yaprağı üşenirsem yapan bir arkadaşımın evine yemek yemeye giderim ya da malzemeleri alır. Arkadaşlara yaptırırım. Sonra kendim yerim. Öyle olmuyor işte kızım. Herkes kendi yapmalı. Dedem var ya, rahmetli dedem, Çerçi dedem. Canım O evet. malzemeyi alıp başkalarına veriyordu. Onların ailesine gidip onlarla beraber yiyordu tüm malzemeleri verdiğinde. Evet. Bir porsiyon Bakın, yiyip bu bitiriyordu. kadar dostlar. Şöyle biraz solduracağız. Yani sarma sarılıp dökülecek olana kadar. Çok da pişirmeyeceğiz. Az yumuşayacak. da. Şimdi şu böyle birazcık beklediği için bozulmuş. Ben şunları devamını sizlere göstereceğim. Şu kaba yerini kesiyorum dostlar. Bakın şöyle. Salata yaparız. Evet, salata yaparız. Ne bileyim yemedim adını. Uzun zamandır yemediğim bir yemeği var bunun. Onu yaparız. Neydi kız onun adı? Askeriyede çok yapılırdı. Tamam, neydi onun adı? Ay ben de unuttum. Ah, hatırlayınca ya da bilenler varsa, hatırlayanlar varsa yazsın anne. Evet. Valla ben de unuttum ha. Gerçekten unuttum. Evet. Adını unuttum yani. Evet. Bakın dostlar, tavamıza şöyle biraz zeytinyağı gezdiriyoruz. Bu şekilde. Lan çöpü döksene, çöpü. Bakın. Sonra da soğanlarımızı ne yapıyoruz? Tavamıza şöyle koyuyoruz.
Bunları da koyuyoruz. Biberlerimiz biraz diri kalsın istiyorum. Onun için onu sonra koyacağım dostlar. Şimdi bunlar böyle güzelce bir sotelensin. Bakın dostlar, böyle rengi çıkacak kadar biraz sotelendi. Şimdi de domatesiyle biberlerini ilave ediyoruz. Şöyle şuradan birazcık da tuz ilave ediyorum dostlar. Orada size gösterdiğim baharatların aynısından biraz tabanına koyuyorum. Tamam, bu kadar yeter. Çok koymayalım. Şöyle biraz sotelendiğinde görüşürüz. Burada da bir kaşık da salça koyuyorum. Ve bunu karıştırdıktan sonra şimdi şöyle bir çay bardağı kadar da su ilave eder misin? Tamam. Bir çay bardağı kadar su ilave ediyoruz dostlar. Yeter. Dostlar bakın, bu avucumun dolusu olan bu şekilde yapraklarımı ne yapıyorum? Yavaş yavaş hedefime doğru belirliyorum. Şimdi bakın, bu yapraklar böyle. Bundan ancak ne çıkar? 2 tane çıkar. Onun için ne yapıyorum? Bu şekilde bölüyorum. Herkes kendine göre bölebilir. Ama ben biraz böyle harika, farklı ve çok güzel şeyler yapmak istiyorum size, sarmalar. Hani avucumun büyüklüğü, bak. Bu şekilde tutup burada avucumun büyüklüğünde kesiyorum. Biz durmadan çalıştırıyor anne. Çalışmasanız olur mu? Çalışmayan ekmek var mı? Ben kaç yaşındayım? Bak, ben de çalışıyorum. Dostlarım görmüyor mu? Şunları da şöyle alalım. Kapuska yapabiliriz. Tamam, bölünce görüşürüz. Dostlar, karıştırma kabımızın içine bütün malzemelerimizi şöyle güzel güzel ne yapıyoruz ki anca bunu aldı bizim kabımız. Galiba daha büyük bir kaba ihtiyacımız olacak ki Bence bu tepsinin içi de karıştır. Evet. En güzel. ben bu tepsinin içinde karıştıracağım dostlar. Çünkü kabımız almayacak, anladım. Bence harika bir salata çeşidi oldu. Ondan sonra bakın, salçamızı koyuyorum. 2 kaşık domates salçasıyla biber salçası karışık. Sonra bir bardak bulgur. Dostlar, ben sarmayı bulgurlu seviyorum. Sonra bakın 4 bardak pirincimizi koyuyorum. Ne güzel yıkamışım be. Ellerine sağlık. Sanki çamaşır suyu dökmüşüm. Alt tarafı bir pirinç koymuşum yani. O gün Instagram'da ne gördüm biliyor musun? Bu arada bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da kadının bir tanesi tavukları deterjanla yıkıyordu, singerle. Hadi be. Sana attım, sen telefonuna bak gör. O kadar da fazla. Bakın dostlar, baharatlarımızı koyuyorum. Sonra yağımızı koyuyorum. Orijinal zeytinyağı. Evet, kendi bahçemizin zeytinyağı, annemgilden yaptığım zeytinyağından. Şimdi de şöyle hepsini koymuyorum. 1 yemek kaşığı kadar da nar ekşisi koyuyorum. Dostlar, nar ekşisinin verdiği lezzeti kaçırmak istemem. Eğer nar ekşiniz yoksa limon da koyabilirsiniz. Evet. Şimdi güzelce ne yapıyorum? Bunu elimle iyicene harmanlıyorum. Bu duyduğunuz ses üst komşumuzun çamaşır makinesi, helikopter gibi Dostlar, çalışıyor. Şöyle bir çay bardağı kadar da Ayçiçek yağı. ilave ettim ki ben dostlar yağlı seviyorum. Yağ az olduğunda bilmiyorum, çok sevemiyorum, ne yapayım. Evet, şimdi
içimiz hazır. Yaprağımız hazır. Sıra geldi sarmaya. Bakın dostlar, güzelce hazırlamış olduğumuz malzememizi şimdi şu taraftan çekersen Dilekçim nasıl döktüğümü görürüz. Şöyle. Dostlar, herkes kendine göre çekim yapıyor. Bir de beni düşünen olsa niye göstermedin ki? Yahu siz çektiğinizde ben mi göstermedim? Şöyle ne yapıyoruz? Güzelce her yerine tepsimizin tabanına yayıyoruz. Ve böylece her şeyimiz hazır. Sıra sarma sarmaya geldi dostlar. Bakın güzelce her yerine eşit bir şekilde dağıttım. Bakın yaprağımız bu büyüklükte ama tabii bunun hepsini koyacak mıyız? Hayır. Şöyle böleceğiz. Çünkü neden? Ben sadece yemek istemiyorum. Lahana. Lahana yemek istemiyorum. Bakın içine de böyle bol bol koyuyorum ki hani böyle içi de boş olmasın. Bakın şöyle tam üçgen yaptım. Sonra böyle çeviriyorum. Sırtı buraya geliyor ve elimle içindeki içleri yavaş yavaş ne yapıyorum? Böyle dağıtıyorum. Sonra da böyle yaptığımda tam bir üçgen sarmamız oluyor bu şekilde bakın dostlar. Sonra ben bunu böyle buraya bu şekilde yerleştiriyorum. Sonra da diğer parçasını alıyorum. Yine aynı devam. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hani böyle çok değil bakın. Çok hani böyle lahanayı da şu şekilde koymaya ne yapacağız? Devam edeceğiz. Yapraklarımızı bu şekilde saracağız ama dediğim gibi böyle sadece biz lahana yemek istemiyoruz. İçinde yemek istiyoruz, dışında. Allah rahmet eylesin, halam derdi ki pirinç gözünü göstermezse ben o sarmayı yemem derdi. Pirinç bakın gözünü gösteriyor. Bakın dostlar. O kadar özenirse yapmaya. Evet, aynen öyle kızım. Elinden de kaçar, gözünden de kaçar vallahi. Şimdi dostlar üzerine şöyle suyunu ilave ediyoruz. Düz su ilave ediyoruz böyle. Ama iyice ıslattım. Güzelce şöyle üzerine seriyorum. Çünkü yağlı kağıt olmazsa şeyimiz yanabilir. Sarmamız. Ve üzerine şöyle güzelce bir folyo kağıdımızı kapatacağız ki güzelce pişsin. Ve Doğru. 200 derece fırında güzel bir pişecek. Hadi bakalım. Kolay gelsin fırınıma. Bakın dostlar. Tamamen suyunu çekmiş ve pişmiş. Şimdi
Bunları üstünden aldıktan sonra bir 5 dakika daha ne yapacağım? Fırına süreceğim. Bir 5 dakika, çok değil dostlarım. Fırınımızı açar. Bakın harika bir sarmamız olmuş. Dostlar. Şimdi geliyorum hemen. Sıra servis zamanına. Bakalım nasıl olmuş, göreceğiz. Bakın altından böyle sebzesiyle alıp bu şekilde koyuyoruz. Gerçekten çok mükemmel oldu dostlar. Yaşlılığıma verin dostlar. Kiminin vücudu aşağıya, kimininki servisi kendinize göre yapın. Bakın bol böyle sebzeli harika üçgen sarmalarımız oldu. Bir tane de şuraya yerleştirmek istiyorum dostlar. Bakın isteyen böyle sırt sırta, isteyen de böyle ucuca servis yapabilir. Şimdi şöyle alıyorum sebzelerimizi de şöyle. Gerçekten mükemmel oldu. Şöyle biraz da şuradan sebzelerimizi alayım yine. Bakın sebzelerimiz gayet güzel pişti. Evet. Şimdi dostlar bir tane yemek kaşığına ihtiyacım var. Tabii kızım verirse. Biz yoğurdumuzu hep kendimiz yaparız. Allah razı olsun Fatma bacıdan. İneğini sağar, sütümüzü getirir. Biz de böyle güzel güzel yoğurtlarımızı yaparız ve yeriz. Allah ondan razı olsun. İneklerine zeval vermesin. Anne yemek yapıyoruz. Sen yemeğin başında bunu diyorsun ya. Ön çekim bu ya. Olsun. Tamam. İşte dostlar, servisimiz hazır. Şöyle bir de nanemizi gezdiriyoruz ki harika bir yiyeceğimiz oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın dostlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Size bir tane de böleyim göstereyim. Bir bıçakla tabii ki bir çatala ihtiyacım var. Bakın dostlar şöyle bir tane alıyorum. Ve bakın içi çok güzel, gayet güzel bir şekilde pişmiş. Gördüğünüz gibi. Dostlar yemek isterdim ama maalesef dişim yok. Dişim olmayınca tabii ki de yiyemiyorum. Ben senin yerine yiyeceğim. Görüşmek üzere.